Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şirin bebek tulumunu çalışacağız. Yapımı oldukça kolay. Bir günde 3 tane örebilirsiniz ve gerçekten az bir ip gidiyor. Hemen şöyle iplerimi göstermek istiyorum. Şöyle 50'şer gramdı ve 50'şer gramdan bu kadar kaldı. Koton ipler kullandım. Sizler istediğiniz türde iplerle rahatlıkla çalışabilirsiniz. Benim koton iplerim normal kotonlardan biraz daha ince. Evet, hemen şöyle bedene gelirsek, ben bedeni şu şekilde ölçüyorum ve bu şekilde size beden tablosunu videonun sonunda vereceğim. Bakın şöyle ölçtüğümüzde hemen şöyle bakıyorum. Bakın şu şekilde 45 santim, yani 0-3 aylık bebeğe tam olacak ebatlarda. Videonun içerisinde zaten sizlere gerekli bilgileri de vereceğim, ölçüleri de vereceğim. Dediğim gibi iplerim ve tığımı hemen söylemek istiyorum unutmadan. 3 milimlik tığ kullandım ve bu modeli sevgili takipçim göndermişti Instagram'dan, lütfen yapar mısınız diye. Ona da buradan teşekkür ederim. Benim böyle bir tulum yapmama vesile oldu. Sanırım Pinterest'ten almış ve bana göndermiş. Çok beğendim. Görür görmez diğer işleri bıraktım, hemen bunu yaptım ve hemen tabii ki sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle hemen alt tarafında bebeğin altını rahatlıkla açabilelim diye şöyle çıtçıtlar ekledim. Gördüğünüz gibi çok şirin oldu. Ve hatta bunun uzun tulum versiyonunu da yapmak istiyorum. Eğer tabii ki sizlerden istek gelirse. Tabii şöyle çok delikli olmaz. Bu daha çok baharlık oldu ama diğerini daha böyle deliksiz halde yapmayı düşünüyorum ve pembişli yapmayı düşünüyorum. Eğer istek gelirse diyorum. Evet, isterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videonun altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. İpime bir düğüm attım ve toplamda 55 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5, ne gevşek tutuyorum elimi ne de çok sıkı tutuyorum. Toplamda 55 tane zincir çekip hemen dönüyorum. Toplamda 55 tane zincirimi çektim. Şimdi en son çektiğim zincirden tırnağımla tutuyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen tırnağımla battığım zincirin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada hiç zincirim yok. Tığın başını doladım. 1 2 3. zincire battım. 3 tane ikili trabzan. Evet. Bu şekilde olacak. Şimdi 2 tane grubumu yaptım. Şimdi ilk kol ayrımımı yapmak istiyorum. Tığın başını doluyorum. 1 2 3.'ye battım. 2 tane ikili trabzan. 1 2. Arada 2 tane zincirim var. Tığın başını doladım. Aynı yere batıyorum. 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde yaka kısmını kol, ön, arka şeklinde böleceğiz. İlk önü bölmüş oldum. Şimdi yine 3 grup yapacağım bu şekilde. Önde 2 grup yaptım. Yan kol tarafında 3 tane. 1 2 3. zincire battım. İlk grubumu yapıyorum. Yani aynı zincirin içine 2 tane 3 tane ikili trabzan.
Tığın başını doladım. Arada zincir yok. 1, 2, üçüncüye battım. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 grubum oldu. Üçüncü grubumu yapıyorum. 1, 2, üçüncüye battım. 3 tane ikili trabzan. Şimdi şöyle bakın. 2 grup önde, hemen önden ve kolu ayırmış olduk. Hemen omuz tarafı burası. Kol da diyebiliriz, omuz da diyebiliriz. 2 tane ayırdım. Şimdi 3 tane grup yaptım. Şimdi burayı da ayırıyorum. Evet, şimdi burada 1, 2, üçüncüye battım. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Aynı zincire batarak 2 tane ikili trabzan. Buradaki ayrımımı da yapmış oldum. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrar 2 tane, 1, 2, 3 tane. Şimdi sırt bölümüne geldim. 5 grubum olacak. 1, 2, üçüncüye battım. 3 tane ikili trabzan. İlk grubumu yaptım. Tığın başını doladım. 3. zincire battım. 3 tane ikili trabzan yaparak ikinci grubumu tamamlıyorum. 3. zincire battım. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle bir sayalım. Hem konuşuyorum hem sayamıyorum. Şöyle bakın, ayrımdan sonra 1, 2, üçüncüdeyim. 4. grubumu yapıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3, 4. Son grubumu yapıyorum. 1, 2, 3. 5. grubumu yapıyorum. Evet. Şimdi yine burada ayrım yapacağım. 1, 2, üçüncüye battım. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Aynı yere batıyorum. 2 tane ikili trabzan. Sırt bölümünü de şu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi 1, 2, üçüncüye battım. Aynı zincirin içine 3 tane. Yine burada 3 grubum var. İkinci grubumu yapıyorum. 1, 2, 3 ve 3. grubumu yapıyorum. 1, 2, 3. Tığın başını doladım. 1, 2, üçüncüye battım ve burada ayrımımı yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yere batarak 2 tane ikili trabzan. Hemen ön tarafa geçtik. 1, 2, üçüncüye battım. Önde 2 grubumuz olacaktı. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve sonuncu grubumu 1, 2, üçüncüye battım. 1, 2 ve 3. İlmeğimi uzattım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Zaten ortaya çıktı, gördüğünüz gibi 2 tane önde, 3'er tane kollarda, 1, 2, 3, 4, 5 tane sırt bölümünde. Şimdi daha büyük yapmak isterseniz birer tane eklemeniz gerekiyor.
Yani birer tane şu omuzlara, bir tane sırta, birer tane de önlere. Yani bu 3 olacak. Bunlar 4 tane olacak. Bu da 6 tane olunca daha da büyük tulumlar elde edebileceksiniz. Ama size önerim şu yaka bölümünü, yani daha büyük çocuklara yapacaksanız çok da büyütmeyin. Yaka inanılmaz büyük olur. Çok şık olmaz. Bunu büyütmenin temeli, şöyle yaptığımda buradan arttırmalar yapacağız zaten. Buradan uzatma. Ne kadar uzatırsanız bunun alt bölümü o kadar büyüyecektir. Ona göre ayarlamanızı yapın. Arkadaşlar internette çocukların beden yaşlarına göre bedenleri mevcut. Oradan aratma yaparsanız, ölçerek yaparsanız tam çocuğun üzerine göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Şimdi burada 3 tane zincir çektim. Modeli çevirdim. Tığın başını doladım. Şu boşluklara çalışıyorum. Boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan. Diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. Hep burada arttırma yapacağız. Hemen buraya geçiyorum. Bakın şu arttırma yaptığım yere. Yine burada 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve yine aynı yere batıyorum. 2 tane ikili trabzan. Ve yine bakın her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Şu köşe bölümüne geldiğimde yine burada yaptığım gibi arttırma yapacağım. Hemen oraya gelene kadar devam edeyim. 1 2 3. Eminim anlaşıldı ama yeni öğrenen arkadaşların kafası karışır diye biraz endişeleniyorum açıkçası. Bir de bu videoları çok uzun süre izleyen arkadaşlar oluyor. Yani 4-5 yıl sonra bile bu videolar izleniyor ve ben bu modelleri unutmuş oluyorum. Altına yazılan yorumlara cevap veremiyorum maalesef. Çünkü hakikaten benim tekrar o videoyu izlemem gerekiyor. Tekrar anlatabilmem için. Yani o kadar çok model var ki 1000 tane modeli aklımda tutmam gerçekten imkansız. Evet. Bakın köşeye geldim. Bunlara köşe diyorum ben. Şöyle. Hemen buraya 2 tane ikili trabzan. Pardon. 2 zincir. 2 tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan. Evet. Şöyle sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Gördüğünüz gibi böyle gittikçe büyüyecek. Normal boşluklara 3'er tane ikili trabzan. Şu köşelere geldiğimde 2 tane ikili trabzan. 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Bu köşede tüm köşeler aynı şekilde. Diğerleri de boşlukların aralarına 3 tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın son boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra şuradaki trabzanların en sonuncusuna batırıyorum. İkili trabzan yaparak bitiriyorum. Burada ipimi şöyle direkt içinden de geçirebilirim, koparabilirim de ama ben biliyorsunuz ki koparmayı tercih ediyorum. Sizler normal geçiş yapabilirsiniz. Hemen şöyle beyaz renge geçeceğim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. İkinci sıradayız. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz artık. Sadece renklerimizi değiştireceğiz. 2 sıra bir renkten bir sıra beyaz. 2 sıra hangi rengi kullanacaksanız bir sıra beyaz şeklinde ilerleyeceğiz. Başka hiçbir işlem yok. Boşlukları 3'er tane, köşelere köşe yapıyoruz. Kol ayrımına kadar arkadaşlar. Kol ayrımında da o da çok kolay aslında. Hemen zaten şöyle anlaşılır bir şekilde göstermek istiyorum. Kolları da. Evet. Bakın ipi kestiğim yerden hemen batıyorum. Bunları daha sonra içeride yürüteceğim ben.
ipimi sabitledim. Şöyle yapalım. Tam şu trabzan tepesine denk getirmek istiyorum. Şöyle kapattım. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa batıyorum. Bir sıra 3 zincir çekerek başlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen karşıya geçiyorum. Bir üst sırada ise 3 zincir çekip hemen dibine batıyorum. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığın başını doladım. Hemen diğer boşluğa geçtim. Arada yine hiç zincirim yok. 3 tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. Diğer boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan. Her sırada gördüğünüz gibi artıyor. Tığın başını doladım ve köşeme yine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir. Şöyle bir alta gözüm ilişti. 3 tane yapmışım. Neyse, görmezden gelin. Bu köşelere 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Şöyle boşlukları atlamadan bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Eminim ki bu bölüm anlaşıldı. Aralara 3'er tane ikili trabzan, köşelere köşe. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Tekrar sıramın sonuna geliyorum. Bakın burada zincirim var. Hemen bu zincirin boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüyü şöyle zincirin tepesine de batabilirsiniz. Şu şekilde. Burada yine ipimi kıracağım. Hemen şöyle de göstermek istiyorum. Bakın 2 sıra koyu yeşil yaptık. Şöyle, evet. Bir sıra beyaz. Şimdi şöyle bir yeşilim var. 2 sırada bundan yapacağım. Şöyle renklerim var. Bu renkleri kullanmayı düşünüyorum. Hemen şöyle ipime bir düğüm attım ve ipimi kestiğim yerden yine başlıyorum. Bakın, trabzanlarla başladığım için hemen trabzan tepesine battım. İpimi sabitledim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın, aşağıda trabzanlar olduğu için 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa battım. Bir üst sıradaysa bunun gibi trabzanla başlayacağız. Bakın. Bir sırada trabzanlar, bir sıra zincir. Bir sıra trabzan, bir sıra zincir, karşıya geçtim. 3 tane ikili trabzan. Bunu ne kadar öreceğiz? Bu şekilde. Siz uzunluğunu ne kadar isterseniz, kol kesim yerine kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Ben renkleri böyle uygun gördüm. Sizler renklerini kendinize göre ayarlayın. Kol kesim yerine kadar bu şekilde devam edeceğiz. Başka artı bir işlem yok. Boşluklara 3 tane ikili trabzan, köşeye geldiğimde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yere batıyorum. 2 tane ikili trabzan. Boşluklar, hemen bakın önümdeki boşlukları atlamıyorum. 3'er tane her boşluğa ikili trabzan. Eminim ki anlaşıldı. Ben bu şekilde kol kesim yerine kadar öreceğim. Renklerini kendime göre ayarlayacağım. Sizler de aynı şekilde renklerini kendinize göre ayarladıktan sonra hemen kol kesmeye geçeceğiz arkadaşlar. Ben bu şekilde devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 6 sıra ördüm. Hemen şöyle ölçü vermek istiyorum. Eni 21 santim.
Şöyle yandan ölçtüğümde 18 santim arkadaşlar. Şöyle yeniden belirtmek istiyorum. Benim iplerim biliyorsunuz ki ince. Siz bebe ipleriyle ördüğünüzde daha kalın, diğer iplerle ördüğünüzde daha büyük olacaktır. Eliniz sıkıysa ve ince iplik kullanırsanız daha minik olacaktır. Bunu üst üste söylemek istiyorum. Çünkü herkesin eli maalesef bir değil. Eğer bu sizi yaptığınızda 6 sırada küçük gelirse 2 sıra daha ekleyebilirsiniz. Hemen kolları birleştirme sırasına gelelim. Şöyle yine zincir tepesine batıyorum. 2 veya 3 zincir çekelim. Arada iplerimi yürütüyorum. Ve yine boşluklara şöyle şu köşeye gelene kadar her bir boşluğa yine 3'er tane ikili trabzan yapıp geliyorum. Şöyle şuraya gelene kadar devam edelim. Evet, şöyle ön tarafı bitirdim. 1 2 3 4 5. Hemen köşeye şuraya 6.'yı yapıyorum. 1 2 3. Bu sefer burada arttırma yapmayacağım için köşede sadece 3 tane ikili trabzan yaptım. Şöyle hemen kenarı şöyle göstere yapmak istiyorum. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Şöyle şu köşeleri saymazsak 1 2 3 4 5 6 7 8 tane köşeleri saymazsak, köşelerin kenarlarını sayarsak 10 tane. Çok da kafanızı karıştırmayın. Şu ortadakiler 8 tane. Şöyle ikiye katladım. Tığın başını doladım. Hemen diğer köşeye batıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak kolumu kapatmış oluyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bir bebişin kolu için bence yeter de artar bile, bakar mısınız? Evet. Şimdi diğer köşeye gelene kadar yine her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Evet. Şöyle sırt bölümünü ördüm. Tam şu yandayım. Yine bakın köşedeyim. Köşenin içine 3 tane 1 2 ve 3. Yine bakın köşeleri saymazsak 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ve şu şekilde yapıyorum. Hemen diğer köşeye 3 tane ikili trabzan ve kollarımızı ayırmış olduk. Daha sonra sıra sonuna kadar tek tek tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan. Hemen şöyle bir de göstereyim. Bakın şöyle kollarımızı kesmiş olduk ve ben şuraya gelene kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet, şöyle sıramı bitirdim. Tekrar göstereyim. Çok şirin oldu. Şimdi dönüşte yine 1 2 3 zincir çekiyorum ve her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Şöyle şu koltuk altına gelene kadar devam edelim. Bakın tam birleştirme noktasındayım. Tığın başını doluyorum. Hemen iki model arasına da bir tane model yapıyorum. 1 2 ve 3. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi diğer koltuk altına kadar yine her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Evet, yine bakın koltuk altındayım. Yine oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Ve yan tarafa geldim. Yan tarafta da yine her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Tam şöyle zincirin tepesine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şimdi hemen şöyle göstermek istiyorum. Evet, şimdi bu sıradan sonra arkadaşlar ben şöyle aşağıya doğru, yani şu sıradan sonra ben 7-8 sıra daha örmek istiyorum. Yine tabii ki iki renkliden sonra bir beyaza geçeceğim. Yine aynı şekilde döne bu şekilde örmeye devam edeceğim. Dediğim gibi tam olarak net ben de bilmiyorum. Doğaçlama yaptığımız için şöyle 6-7 diyorum. Eksik olur, fazla olur. Onu bilemiyorum maalesef. Ben bu şekilde devam edeceğim. Bu önü birleştirene kadar. Evet, sizler de istediğiniz boyuta gelene kadar aynı şekilde, artık arttırmamız yok. Her bir boşluğa şöyle göstermek istiyorum. Her bir boşluğa birer tane arttırma bitti. Kolumuzu kestik. Arttırma bitti. Döne aynı şekilde örmeye devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 8 sıra ördüm. Kapatma sırasını saymıyorum. Bir alt sıradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. Ve hemen bir ölçü vermek istiyorum. Sekiz santim. Evet, 8 santim kadar örmüşüm. Hemen buradan birleştirme yapacağız. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Eğer sizler büyük yapmak isterseniz ve daha fazla sıra örmek isterseniz şu gördüğünüz grupların birleştirme sırasında zincir kısmı değil de şöyle trabzan kısmı gelmesi gerekiyor. Kaç sıra örerseniz örün, ama bu sırada birleştireceğiz. Yani zincir sırasında değil. Zincir sırasında eğer birleştirmeye çalışırsak düzgün çıkmayacaktır. Tüm ayrıntıları tek tek vermeye çalışıyorum. Şöyle tekrar göstereceğim. Evet. Şimdi burada hemen şöyle kolayca birleştirmemizi yapalım. Bakın, şuradaki grubumu yaptım. Hemen karşıdaki ilk zincire battım. Kaydırmamı yaptım. Şu şekilde. Burada şöyle hemen biraz kaydırma yapacağım. Ve ipimi keseceğim. Şunu sökülmesin diye yapıyorum. Hemen ipimi keseceğim. Ve birleştirmemi yapmış oldum. Şöyle de göstermek istiyorum. Çok şık oldu. Evet, hemen bundan sonra rengim, evet, şu rengi kullanacağım. İpime bir düğüm atıyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Hemen şu ortaya bir ekleme yapacağım. Hemen bakın, iki model arasına batıyorum. İpimi sabitledim. Arada ilmeğimi yürütüyorum. 2 veya 3 zincir. Hemen buraya şöyle 3 tane ikili trabzanımı yapmış oldum. Ve tüm boşlukları aynı şekilde 3'er tane ikili trabzanla devam ediyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Evet. Şöyle dönüyorum. Sıra sonuna kadar örüp dönüyorum arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Şu şekilde kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şimdi diğer boşluğa geçebilmek için şöyle bir kaydırma yapacağım. Yine bu renkle devam edeceğim. Çünkü bakın, boşluğa geçtim. Burada 1, 2,
3 zincir çekiyorum ve hemen boşluğun içine batarak 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Yine her bir boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan. Nereye kadar? Şöyle şu sırt bölümüne gelene kadar tam şu ortaya devam edelim. Tam sırt bölümündeyim. Bakın tam ortadayım. Şimdi burada bir arttırma yapacağım ben. Hemen ortadaki boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle burada bir boşluğa 2 tane model yapmış olduk. Daha sonra diğer boşluklara 3'er tane. Bir tane arttırmış olduk. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Şöyle yine kaydırarak ipimi kitlemek istiyorum. Sağlam almak daha doğrusu. Şöyle bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar toplamda 26 tane benim grubum var. Şöyle bir tane arttırma yaptık. Bunu 2 tane sayıyorum. 26 tane grubum var. Kaç sıra örerseniz örün. Ne kadar büyüklük olursa olsun sayılarımız çift olmak zorunda. Eğer çift gelmedi, şu arttırmayı başka bir yerde de yapabilirsiniz. Yani 2 tarafta yapın, 3 tane yapın. Arttırma yapabilirsiniz ya da hiç arttırma yapmadan devam edebilirsiniz. O ördüğünüz sayıya bağlı. Bunu da hatırlatmak istedim. Çünkü şu ortadan kestiğimizde 2 bacakta denk gelmeyebilir. O yüzden eşit sayıya ihtiyacımız var. Hemen burada başlıyorum. Şöyle hemen şuradan başlayayım ki şöyle rahat bir şekilde göstereyim size. Hemen şöyle şu köşeden başlayayım. Şöyle alttan ilmeklerimi de yürütmek istiyorum. Tek tek yine boşluklara batıyorum. Evet. Bu boşluğa da battık ve geldik 6 trabzan ördüğümüz yere. Tığın başını doladım. 1 2 3 3'ün boşluğuna şu şekilde 3 tane ikili trabzan yaparak burada arttırmamı yapmış oluyorum. Şöyle. Daha sonra sıra sonuna kadar her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Şöyle biraz kaydıralım. Ben sökülecek diye korkuyorum. O yüzden şu kaydırmayı da son kez yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bu sıramı da bitirdim. Az önce dediğim gibi toplamda 26 tane, bakın şöyle birazcık genişleyecek burası. Bir tane arttırdığımız için. Evet. 26 tane bu gruplarımız var ve bunu ben birazcık daha şöyle birkaç sıra daha öreceğim. Her zaman dediğim gibi yine göz kararı kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Şöyle yine başlangıcını göstermek istiyorum. Başlangıcı hep aynı, bitiş aynı, eksiltme, arttırmamız yok. İstediğimiz yani bacakları ayıracağımız yere gelene kadar aynen bu şekilde her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Daha sonra da bacak kısımlarını sizlerle birlikte ayıracağız.
Evet. Evet arkadaşlar, ben yeterince uzunlukta ördüm. Hemen birlikte sayalım. Birleştirmeden sonraki sırayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. Ölçü verecek olursam 9,5 santim örmüşüm. Ve şöyle artık şöyle bacakları ayıracağız. Bakın, burada eşit olması gerekiyor demiştim ya. Yani çift sayı olması gerekiyor ki rahat ayırabilelim. Şuraya 12, şuraya da 12 ayırdım. Şunları da şu şekilde işaretledim. Şu aralardan bir tarafı öreceğiz. Bir tarafı da şuradan öreceğiz. Çok lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Kamerayı biraz yakınlaştırayım. İpime şöyle düğüm atıyorum. Şöyle bir çevireceğim. Bakın. İşaretlediğim yer şurası. Hemen kenarına batıyorum. Ve diğer işaretli yere kadar yine aynı şekilde ilerleyeceğim. Her bir bazen kelimeleri unutuyorum. Her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve şu işaretlediğim yere kadar. Sıramın sonuna geldim. Az önce bir yanlışlık yaptım. 12 dedim ama arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane olacak. 13 de diğerde olacak. Zaten toplamda 26 tane vardı. 2'ye böldük. 26 tane yarısı 13 tane zaten. Burada hemen bakın şurada işaretlenmiş yerde durdum. 3 tane zincir çektim. Git gel yaparak 3 sıra yapacağım. Başka bir püf noktamız yok. Başka yapacağımız bir şey yok. Bu şekilde ikinci sıradayım. Git gel yaparak şöyle 3 sıra öreceğim. Evet, bu şekilde. Tekrar şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle yarısını, ikinci sıradayız şu anda. Üzerine bir sıra daha gidip koparacağım. Daha sonra diğerine beraber geçeceğiz. Ben sıramın sonuna geldim. Beyaz ipimi kesiyorum. Ama şöyle beyaz da bitirmek istemediğim için normalde aldığım modelde bu şekilde 3 sıraydı. Ama beyaz da bitirmek istemiyorum ben. O yüzden şöyle bir sırayı şöyle sık iğne ilk başlangıç rengimle yapmak istiyorum. Şimdi şöyle hemen şu boşluğa bunu sıkıştırıyorum ve önüme gelen tüm trabzan tepelerine sık iğne yapacağım. Burada ikili trabzan da yaparız, tekli trabzan da yaparız. Tamamen keyfimize bağlı. Ben keyfine yapıyorum şu anda bunu. Sırf beyazla bitirmemek için. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet, şöyle hemen bakmak istiyorum. Şöyle hiç fena değil bence. Güzel oldu. Diğer tarafı da aynı şekilde öreceğim. Hemen ipime bakıyorum. Bakın yine aynı şekilde şu iğnelerin hemen aralarına batıyorum. Yani şu ortaya ellemiyorum. İpime bir düğüm attım. Bakın hemen şuradan başlıyorum. 2 zincir ve her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan. Papatya Hanım, çok videoyu uzatmayın. Eminim anladık dediğinizi duyar gibiyim. Ama yeni öğrenen arkadaşlar var, biliyorum. Yine bu şekilde 3 sıra öreceğim.
İsterseniz bu sık iğneyi yapıp yapmamak tamamen size kalmış. Bu şekilde şurayı da bitirip hemen dönüyorum. Evet, kararsız yine ben. Şöyle bu sefer araya beyazı koymadım. 2 sıra açık, bir sıra da koyu yeşil yaptım. Bir sıra sık iğne yapacağım. Sizler hangisini beğendiyseniz onu yapabilirsiniz. Bu düzene göre yapılmış. Bu da şöyle sonu bununla bitmesini istediğim için yaptım. Siz bilirsiniz. 3 sıra bir sık iğne bitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Ben de şunu hemen söküyorum. Bunun gibi yapıp hemen dönüyorum. Evet, ben diğerini de söküp aynı kıvama getirdim. Şimdi şu ara kısımları öreceğiz. Bakın, ben şu sık iğneyi yaptıktan sonra ben yeni hatırlatmamı yapayım. Bakın, 3 sıra normal ikili trabzanlarımı yapıyorum. 4. sırada sık iğnemi yaptım, ipimi koparmadım. Şimdi şu A bölümünü sık iğne yapacağız. Bakın, burada bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle bir takipçim biri yatık trabzan ne diye sormuş. Şimdi normal trabzanları şöyle yatırınca ben bunlara yatık trabzan diyorum. O yüzden burada da hatırlatmış olayım. Yani yan duran trabzan diyeyim daha doğrusu. Belki de ben yanlış kullanıyorum telaffuzu. Bakın, 2 tane trabzanı şöyle ilmeklerine batıyorum, 2 tane. Hemen yanındaki zincir var, bakın buna da 2 tane. Yani 2'şer tane sık iğne yapıyorum. Trabzana 2 tane. Bakın, burada trabzanım var. Bunda 3 tane tepe bölümü var. Buraya 3 tane. 2 ve 3. Yine yatık trabzana geldik. 2 tane. Bakın, zincir bölümü geliyor önüme. Hemen şöyle herhangi bir ilmeğe batıyorum. 1 2. Şöyle arada şu ipleri de yürütseydik çok iyi olurdu. Evet, 2 tane buraya, yani trabzanlara, zincirlere 2'şer tane batıyorum. En son sık iğne tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Bu şekilde 3 sıra öreceğim. Hemen dibine battım. Artık burada her bir sık iğne tepesine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. Sonuncu sıra için hemen dibine batarak başlıyorum. Bu sırayı da her bir sık iğne tepesine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıramı bitirdim. Bir zincir çektim. Makasım da kesmemeye başladı. Acil makasa ihtiyacım var. Bakın, şu şekilde şunu kıvıracağız. Şuraya da şurasının aynısından yapacağız. Aynı. 3 sırada şurayı öreceğim ve bunların şuraya 4 tane çıt çıt takacağım ve şu şekilde şuraları çıt çıtlayacağız. Neyse, ben burayı yine aynı şekilde 3 sıra sık iğne yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben ikisini de bitirmiş oldum. Buralara bakın, şöyle düğme dikebilirsiniz. Eğer düğme dikecekseniz birazdan göstereceğim ilik yöntemini burada kullanabilirsiniz. Şöyle minicik düğmeler maalesef bulamadım ben. O yüzden çıt çıt dikeceğim. Şu şekilde üst üste geldiğinde inanılmaz güzel duruyor. Gene ben bir heyecanlandım. Evet, şöyle çıt çıtlayacağız bunu ki şöyle bezini rahat alabilelim bebişimizin. Evet, şimdi şöyle yaka kısmına gelelim. Tekrar aynı ipimi kullanacağım. Koyu renk olanı. İpime bir düğüm atıyorum.
A bölümünde ne yaptıysak burada da onu yapacağız. Fakat bakın şu ortada üçlü 3 tane trabzanım var. Hemen şu köşesine batıyorum. Bir sık iğne ile sabitliyorum. Daha sonra A kısmında ne yaptıysak burada da onu yapacağız. Şöyle yatık trabzanlara 2 tane, bir, şöyle, çok pardon, 2. Bakın hemen önünde zincir var. Zincire batıyorum. 1, 2. Trabzana 2, zincire 2. Sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerleyeceğim. Yani şu tepe kısmına kadar ilerleyip dönüyorum hemen. Şöyle tepe kısmına kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. Çevirdim. Ve yine diğer uca kadar her bir sık iğne tepesine birer tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İkinci sıramı bitirdim. Biraz canım sıkıldı. Şöyle çok güzel çapalı düğmeler almıştım. Çok da beğenerek aldım. Ama maalesef buna büyük geldi. Yani bu buna olmaz. Üzüldüm. O yüzden şöyle elimde olan şu minik düğmeleri kullanacağım herhalde. Büyük bir ihtimal. Şunlar daha kibar duruyor. Evet. Bunları kullanacağım. Ama diğerleri gerçekten çok hoşuma gitmişti. Üzüldüm. Şöyle kaç tane sığar diye bakıyorum. Ona göre ilik açacağız çünkü. Şöyle yapsak 4 tane yeterli olur. Umarım 4 tane vardır. Yani şöyle bakıyorum. Bugün bütün düğmeleri karıştırdım. Neyse, birini daha sonra bulurum. 4 tane yeterli olacak şu şekilde. Birini şuraya, birini şuraya ve buraya. Yani 1, 2, 3, 4.'yü açalım. Evet, şöyle daha mantıklı olacak. Şimdi ilik açmayı birçok kere göstermiştim. Ama beni ilk defa seyreden arkadaşlar için tekrar göstereceğim. Bakın 4 tane yan yana. 1, 2, 3. 3 yeter mi? 3 yeter. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye batıyorum. Bir ilik açmaya çalıştım ama öncelikle düğmenizi kontrol edin. Bu açtığınız ilikten bu düğme geçecek mi, geçmeyecek mi? Bakın benim küçük geldi. O yüzden 2 zincir çekiyorum. Şöyle 1, 2, 3.'ye battım. Ve eminim bundan geçecektir. Evet. Daha sonra 1, 2, tabi bu aralığı kendiniz ayarlarsınız. Ben şimdi size göstermek için yapıyorum. Daha sonra tekrar bakacağım. 4, hatta 5 alalım. Çok yakın olmasın. 2 zincir. 1, 2, 3.'ye battım. Sık iğne. İkinciyi açtım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Biraz bana şey gibi geldi. Küçük bir sıra daha gideceğim. Son kez. Şöyle bir zincir çektim. Döndüm. Dibinden batarak devam ediyorum. Bakın. Zincire geldiğimde kaç zincir çekmiştik? 2. 2 tane sık iğne yapıyorum. Kasma yaparsa 3 tane içine sık iğne yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar artık bu sıra bence yeterli olacak. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Daha sonra aynı şekilde karşıya başlayacağım. Şuradan tutturarak devam edeceğim. Veya yukarıdan tutturarak direkt
gelebilirsiniz. Sadece ilik yapılmayacak. Dümdüz 4 sıra öreceğiz. Evet arkadaşlar, ben diğerini de ördüm. Bakın şurası açık kalıyor. Şurayı da şöyle yapıp dikeceğiz. Eminim anlaşıldı. Şöyle şurası açık kaldığı için şöyle üst üste koyacağım. Düğmeleri dikerken şurayı da dikeceğim. Diğer kolunu ben şöyle kamera arkasında ördüm. Çok da cici oldu. Onun da hemen düğmeleri dikerken bakın burada bir açıklık kalıyor. Bunu da bu şekilde dikeceğiz. Hemen kolunun yapılışına geçersek, şöyle su yeşili ipimi alıyorum. Bakın. Şöyle şuralara batarsak kol büyüyor. O yüzden şuralara batmak istemiyorum. O yüzden hemen şöyle dönüyorum. Şuraya batıyorum. Bakın burada bir köşe var. Köşeye battım. 2 zincir çektim. Ve önüme gelen tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle diğerine batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, şöyle hemen göstermek istiyorum. Şuraya gelene kadar devam edelim. Evet bakın. Şuraya kadar ördüm. Şu ikisine dokunmuyorum. Hemen şöyle karşıya geçiyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bakın burada bir açıklık kalıyor. Az önce dediğim açıklık. Onu şu şekilde tutup aynı ipiyle dikeceğiz. Şöyle kaydırma yapıyorum. Boşluğa geçtim. 3 zincir. Ve her bir boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. Bu sırayı da bu şekilde devam edeceğim. Yine burayı da 3 sıra yapacağım. Son sıra sık iğne sırası. Şöyle göstermek istiyorum. Çok da videoyu uzatmaya gerek yok. Şöyle geliyorum. Şuraya da bir tane grup yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan. Daha sonra bir sırada bakın koyu renkten gittim. Bir sırada sık iğne yaptım. Ben kolu bitiriyorum. Daha sonra yakaya geçeceğiz. Ve artık düğmelerimizi de dikip bitireceğiz. Şöyle bakar mısınız güzelliğine? Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle düğmeleri pek hoşuma gitmedi ama yapacak bir şey yok. Tulumumuz güzel. Evet. Şu an ikinci sıraya geçtik. 3 sıra ikili trabzan, bir sıra sık iğne sırası yaparak bu sırayı bitireceğim. Evet arkadaşlar, ben şöyle bitirdim. Gördüğünüz gibi sadece yakamız kaldı. Hemen yakamızı bitirdikten sonra da düğmelerimizi ve çıtlarımızı dikeceğiz. Evet, hemen şöyle yine koyu yeşil ipimi alıyorum. İpime bir düğüm attım. Ve hemen yakama başlamak için şöyle biraz kamerayı yaklaştırmak istiyorum. Evet. Bakın burada yaptığımız 4 sıra sık iğneyi hiç dokunmuyorum. Hemen bakın. İlk trabzan tepesine şöyle batıyorum. Şurada bakın. Şu grubun hemen dibi. Şu buralara sık iğne yapacağım. Tek tek. Bakın önümde zincirler var. Tek tek zincirlere batıyorum. Hemen şöyle grupların tepesine batıyorum. Zincirlere batıyorum. Ve şöyle grupların tepesine batıyorum. Şimdi bu şekilde tek tek her bir zincire ve grupların tepelerine sık iğne yaparak devam edeceğim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Şöyle bakın, şurayı bırakıyorum. Son sık iğnemi şöyle dibine de yapabiliriz. Evet. Şimdi bir zincir çekip çeviriyorum. Bakın. Burada ilmeklerimin arkasına batacağım. Bakın.
Şöyle arkada tek teline batıp 2 tane kaydırma yapacağım. Arkasına battım. İlk kaydırmamı yaptım. Şöyle biraz ilmeğimi sıkmak istiyorum. Şu zinciri çekmeyelim. Zinciri bıraktım. Çünkü orada bir kabartı olacak. Şöyle ilk ilmeğime battım. Arkadan kaydırmamı yaptım. İkinci ilmeğe batıyorum. Kaydırma yaptım. Üçüncüye arkadan batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Dördüncüye battım. Dördüncüye tığın başını dolayarak battım. Tekli trabzan yaptım. Daha sonra hemen yanındakine bir tane ikili trabzan. Hemen onun yanındakine aynı sık iğneye 2 tane. Bir tane ikili trabzan. Onun yanındakine 2 tane arka ilmeklere batarak. Burada 2 tane arttırma yapmış olduk. Yakamız daha böyle düşük dursun diye. Daha sonra diğer tarafa kadar, şuraya kadar, yani 4 tane sık iğne kalasıya kadar ikili trabzan yapıyoruz ama burada yaptığımız 2 tane arttırmayı yine şu yakanın şurasında yapacağız. Ben şöyle şuraya gelene kadar örüp hemen dönüyorum. Evet, şöyle geldim. Bakın kaç tane sık iğne bırakmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne kalana kadar ikili trabzanlarımı arkadan tek ilmeğe batarak ördüm. Şimdi hemen önümdeki trabzana yine arkadan batıp aynı sık iğne tepesine 2 tane. Hemen yanındakine bir tane ikili trabzan. Hemen yanındakine 2 tane. Hemen onun yanındakine bir tane ikili trabzan yaparak 2 kez arttırmamı yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane sık iğnem kaldı. Tığın başını doluyorum. Bir tane tekli trabzan. Bir tane hemen yanındakine sık iğne. 2 tane kaydırma. Şu şekilde sonuncusuna da batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum ve çeviriyorum. Burada zincir çekmeyeceğim. Kötü bir görüntü oluyor. Denedim. O yüzden hemen şöyle önümdekine batıyorum. Ve yine 2 tane kaydırma yapıyorum. Şöyle ilmeğimi de sıkayım. 2 tane kaydırma. Yine arka ilmeklere batıyorum. Bir tane sık iğne. Bir tane tekli trabzan. Tığın başını doluyorum. Bir tane ikili trabzan. Hemen onun yanındakine 2 tane. Hemen onun yanındakine bir tane. Hemen onun yanındakine 2 tane yaparak 2 tane arttırmamı burada yapmış oldum. Yine 8 tane trabzan kalana kadar ikili trabzanlarıma devam ediyorum. 8 tane trabzan kalana kadar. Evet. Evet, yine 8 tane trabzanımı bıraktım. Hemen önümdeki trabzanı 2 tane ikili trabzan. Aynı yere. Hemen yanındaki trabzana bir tane. Onun yanındaki trabzana 2 tane. 2 arttırmamı yapmış oldum. Hemen buraya bir tane ikili trabzan yaptım. 4 tane trabzanım kaldı. İlkine battım. Tekli trabzan. İkinciye battım. Sık iğne ve 2 tane kaydırma yapıyorum.
ve çeviriyorum. Aynı şekilde. 2 sırada ne yaptıysak burada da aynısını yapıyorum. Yine arkadan ilmeğe battım. Şöyle biraz ilmeğimi sıkıştırayım. Şöyle kaydırmamı yaptım. Yan yana 2 tane. Bir tane sık iğne, bir tane tekli trabzan, bir tane ikili trabzan ve hemen yanındakine 2 tane ikili trabzan, bir tane ikili trabzan, hemen yanındakine 2 tane ikili trabzan. Eminim ki anlaşıldı. 2 sırada neler yaptıysak buralarda da aynılarını yapıyoruz. Bir sıra daha bu şekilde öreceğiz. Sıramın sonuna geldim. Benim için bu kadar yeterli. Şöyle minicik bir yaka, ama sizler bir sıra daha yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi bu sırayı sadece kaydırma yapacağız arkadaşlar. Şöyle her bir ilmeği arkadan batıp kaydırma yapıyorum. Arttırma, eksiltme yok. Her bir trabzan tepesine yine arkadan batıyorum şöyle tek teline. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim ve yakamı bitireceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. Burada kapatmadan hemen ipimi kesiyorum. Şöyle şurada düzgün bir geçiş yapmak istiyorum. Çünkü şöyle hemen iğnemi, ipimi geçirdim. Şöyle evet, şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel oldu. Evet, ikisi de aynı. Hemen bunu şöyle içten yürüterek gizleyeceğim. Tabii ki meşhur düğmemi de atmak istiyorum. Ama biliyor musunuz, çok şirin oldu. Bayıldım. Bazen diyorum ki çocuklarım küçükken niye örgüye başlamadım, bir sürü şeyler örerdim. Gene örüyordum ama tabii ki bu kadar değil. Şöyle içten birazcık yürüteyim. Sizler bunu daha ayrıntılı yaparsınız. Ben şimdi acele edeyim diye hiç yapamıyorum. Evet, hemen ipimi keseceğim. Ve tulumumuz bitti. Şöyle şu ipi de saklayacağım. Yakamız da çok şeker, çok güzel oldu. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bayıldım. Acaba bu kimin kısmeti olacak? Biliyorsunuz ben ördüklerimi hep hediye veriyorum. Satmıyorum. Evet, şöyle hemen şöyle bir çıt çıtım var. Bakın, yine tuhafiyeden almıştım. Şöyle şuraya 3 ya da 4 tane dikmeyi düşünüyorum. Şu şekilde şuraya dikeceğim. Şu şekilde de kapatacağız. Hemen düğmelerimi az önce göstermiştim. Şu şekilde 4 tane de düğmemi takacağım ve tulumumuzu bitirmiş olacağız arkadaşlar. Ben düğmelerimi, çıtlarımı dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben düğmelerimi diktim. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şöyle düğmelerimi diktim. 4 tane diktim. Hemen şöyle şurayı göstermek istiyorum. Buraya da çıtlar diktim. Şöyle çok güzel oldu. Böyle bebeğin altını rahatlıkla alabilirsiniz. Şöyle tekrar kapatayım. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben de açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.